Cümleten selamünaleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok hoş kilim desenli patik yapacağız. Ben patiğimde normal yeşil ve krem olmak üzere 2 tane patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelim şöyle. Üst bölümü böyle kilim deseni detaylı, baklava dilimi şeklinde güzel bir model yaptım. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu şekilde hanımlar modelimiz, topuk kısmı, patiğimizin kenar bölümleri. Çok güzel, çok kolay, çok şık bir model oldu. Hanımlar ben sadece patiğimizin şu kenar bölümlerinde misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle açık uçlu 2 tane yedek şiş kullandım. Kenar bölümleri misinalı şişlerle de rahatlıkla yapılabilir. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Burun kısmından patiğime başlıyorum hanımlar. Bu şekilde yeşil ipim ile 9 ilmek atacağım öncelikle. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir ilmek daha atıyorum. 9. 9 ilmeğimizi attık. Hemen kenarına şöyle bir düğüm atacağım. Uç kısmı sağlam olsun diye geri dönüyoruz hanımlar. Baştan sona haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi sırasıyla düz öreceğim. Yani haroşa. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Artırmaları yapacağız. Artırmaları ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ilmeğimi örüyorum. Hemen hanımlar buraya ipimi parmağımla dolayarak bir ilmek attım. İlk artırmamı yaptım. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu şekilde son 2 kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Buraya da aynı şekilde artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 2 ilmek arttı. 11 ilmek oldu. Geri döndüm, arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerin tamamını normal haroşa örüyorum. Arkada artırma yapmıyoruz hanımlar. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyiz. Artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum yine ve kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde yeniden artırmamızı yaptık. Şimdi de 13 ilmek oldu. Bakın 4, 8, 12, 13. Tekrar geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi artırma yapmadan haroşa olarak örüyoruz. Ön yüzde ilk 2 ilmeği örüp artırıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp artırıyoruz. Bu şekilde patik burnu devam ediyor. Şöyle tekrar ön yüze geldik. Yine aynı şekil artırmalara devam edeceğiz. Biz bu artırma işlemine hanımlar şişimizde 25 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 25 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 25 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım, geldim ön yüzdeyim. Şimdi bu desenimize başlayacağız hanımlar. Şimdi krem ipimi de ekleyeceğim. Ön yüzde modelde 1. sıradayız hanımlar. Renk geçişi olduğu için bu defa ilk ilmeğimi örerek başladım. Hemen yanına ikinci ilmeğimi de ördükten sonra buraya düğümümü atıyorum. Şöyle 2 tane düğüm attım. Şimdi modele başlıyoruz. Modelde 1. sıramız. 3. ve 4. ilmeğimi de krem ipim ile ördüm. İlk 4 ilmeğim krem. Bu şekilde. Hanımlar, bir tane yeşili örmeden alıyorum. Bakın ilk desenimizi oluşturduk. Arada şimdi 7 tane kremim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrardan ikinci desenim için bir yeşil örmeden alıyorum. 7 tane krem örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üçüncü desenim için bir yeşil örmeden aldım. Kalan 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Modelimizin 1. sırası bu şekildeydi. Hanımlar,
Arka yüzde model kurulumu yapmayacağız. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra krem ilmeklerimi krem ipimle örüyorum. İpi kendime doğru, yani arka yüze doğru aldım. Yeşil ilmeğimi örmeden alıyorum. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Bu yeşil ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar krem ilmeklerimi örüyorum. Yeşilimi örmeden aldım. Ve kalan ilmekleri de örüyorum. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için ipi aradan kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Şimdi ön yüzde modelde ikinci sıramız hanımlar. Bu sıramızda ilmeklerin tamamını yeşil ipimiz ile düz öreceğiz. Yani haroşa. İlmeklerin tamamını örüyoruz. 25 ilmeğimizi. Krem ipimizle yaparken model kurulumu yapıyoruz. Yeşil ile yaparken model kurulumu yapmıyoruz. Hepsini normal haroşa örüyoruz. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerin tamamını yeşil ipim ile haroşa örüyorum. Model kurulumunu, model şekli sadece krem ipimiz ile örerken veriyoruz hanımlar. Tekrardan sonuncu ilmeğimi yine şöyle örmedim. Ön yüzde hanımlar tekrar renk geçişi yapıyorum. Modelde 3. sıramız krem ipim ile devam edeceğim. Şimdi kenar ilmeğimi ördüm. 2. ve 3. ilmeğimi de ördüm hanımlar. Şimdi ilk modelimizi yapıyoruz. Bir yeşil örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Bir yeşil örmeden aldım. İlk deseni oluşturduk. Desen aralarına bu defa 5 tane krem örüyorum. 3, 4, 5. İkinci desenimi yapıyorum. Bir yeşil örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Bir yeşili örmeden aldım. Aralarda 5 tane kremim var. 3, 4, 5. Üçüncü modeldeyim. Bir yeşil örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir yeşil örmeden alıyorum. Kalan 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Bu şekilde modelin 3. sırası. Yine arka yüzde hanımlar ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kremleri krem ile örüyorum. Yeşilleri yine örmeden alıyorum. Bakın krem ilmeklerimin hepsini normal düz, yani haroşa örerken yeşil ilmeklerimi örmüyorum. Bu şekilde bakın. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yine yeşilimi aldım. Kremimi düz ördüm. Yeşilimi aldım. Ve sonuncu ilmeğimi şöyle örmüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Modelde 4. sıramız. Bu sıramızda yine yeşile geçiyoruz hanımlar. Model kurulumu yapmayacağız bu 4. sıramızda. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim. Arka yüzde de tekrar haroşa örüp 4. sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, yeşil ipimle bir diş haroşamı ördüm. 4. sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzde modelde 5. sıramız, krem ipimi alıyorum. Bu defa kenar ilmeğimi ördüm. Yanına 2. ilmeğimi de örüyorum. 2 ilmek ördük. Modelde şimdi bir yeşil örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Bir yeşil örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir yeşil örmeden aldım. Bakın 3 ilmek yeşili örmeden aldık. Model aralarına 3'er ilmek krem örüyoruz. İkinci modeli yapıyorum. Bir yeşil örmeden aldım. Bir kremi ördüm. Bir yeşil örmeden aldım. Bir kremi ördüm. Bir yeşili örmeden aldım. Araya 3 tane krem örüyorum. 3. modeldeyim. Bir yeşil aldım. Bir krem örüyorum. Bir yeşili örmeden aldım. Bir krem örüyorum. Bir yeşili örmeden aldım. Kalan 2 ilmeğimi ördüm. Şimdi arka yüzde yine krem ilmeklerimi normal haroşa örerken yeşil ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde modelin 5. sırası arka yüzde böyle tamamlanıyor. Ve sonuncu ilmeğimi yine şöyle örmedim. Şimdi tekrar ön yüzde modelde 6. sıramız. Tekrar yeşil ipimize geçtik hanımlar 6. sıramızda. Yine yeşil ipimizle ilmeklerin tamamını öreceğiz. Arka yüzde de yine aynı şekilde haroşa öreceğiz. 6. sırayı tamamlayacağız. Bu şekilde 6. sıramızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 6. sırayı yeşil ipimle tamamladım. Bir diş haroşa ördüm. Şimdi tekrar ön yüzde 7. sıradayız. Krem ipimi aldım. Bu sıramızda baklava dilimimiz kapanmaya başlayacak. Kenar ilmeğimi ördüm. 2. ve 3. ilmeğimi de yine ördüm.
Şimdi bir yeşil örmeden alıyorum. Bir krem ördüm. Bir yeşil örmeden aldım. Aralarda 5'er tane kremim var. 4 ve 5. İkinci desendeyim. Bir yeşil örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir yeşil örmeden aldım. Arada 5 tane kremim var. Tekrardan bir yeşil örmeden aldım. Bir krem ördüm. Bir yeşili örmeden aldım. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Şimdi arka yüze geçtik hanımlar. Arka yüzde krem ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde yeşillerimi yine örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde kremlerimi düz örüyorum. Yeşillerimi örmeden alıyorum. Tekrar sonuncu ilmeğimi şöyle almadım. Evet, yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Modelde bu defa yeşil ipimize geçeceğiz. 8. sıramız. 8. sıramızda yine ilmeklerin tamamını yeşil ile öreceğiz. Arka yüzde de aynı işlemi yapacağız. Bir diş haroşamız olacak. 8. sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Ön yüzde buluşalım. Evet, 8. sıramı yaptım geldim hanımlar yeşil ipim ile. Şimdi tekrar kremimi alıyorum. Modelde 9. sıradayız hanımlar. 9. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi ördüm. 2. 3. ve 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 9. sıramızda. Bir yeşil örmeden aldım. Aralarda 7'şer tane kremim var. 3, 4, 5, 6, 7. Bir yeşil örmeden alıyorum. 7 tane krem örüyorum. 4, 5, 6, 7. Bir yeşili örmeden aldım ve kalan 4 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine krem ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Yeşillerimi de örmeden sağ şişime alacağım. 9. sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Model 10 sıradan oluşuyor zaten. Ve tekrar sonuncu ilmeğimi yine burada örmedim. Evet, şimdi hanımlar tekrar yeşil ipimi alıyorum. Modelde 10. ve sonuncu sıramız. Bu sıramızda da yine ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar örelim. Tekrar arka yüzde de yine haroşa örelim. 10. sıramızı tamamlayıp ardından buluşalım. Evet hanımlar, 10. sıramı tamamladım. Yani yeşil ipim ile bir diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi yapacağımız işlem ilk yaptığımız bu 10 sıradan oluşan modelin aynısı hanımlar. 10 sıradan oluşan modeli tekrar ikinci kez kuracağız. Şöyle kafanız karışmasın diye yine ilk sırayı anlatıyorum. Bakın kremimi aldım. Modelde 1. sıramız ilk başlangıç. İlk sırada ne yapmıştık? İlk 4 ilmeğimiz krem. 2, 3, 4. Bir yeşil örmeden alıyoruz. Aralara 7'şer ilmek krem örüyoruz. 5, 6, 7. Bir yeşil örmeden alıyoruz. 7 tane krem örüyoruz. 5, 6, 7. Bir yeşil örmeden aldık. 7 tane kremi örüyoruz. Tekrar arka yüze döneceğiz hanımlar. Kremleri krem ile örerken yeşil ilmekleri örmeden alacağız. Modelin 2. sırasında yeşil ipimize geçeceğiz. Zaten yeşil ile model kurulumu yok. İlmeklerin tamamı haroşa örülüyor. Ardından 3. sırada krem ipimize geçeceğiz. Bu altta ilk modelin 3. sırasında uyguladığımız işlemin aynısını uygulayacağız. Bu aşamada benim kafam karışıyor, modele bakarak yapamıyorum diyenler varsa da videoyu biraz geri alarak şu ilk modelin sıralamalarını 10 sıradan oluşan modelin her sırasını tek tek belirttim zaten. Bu 2. sıramız 3. 4. diye tek tek anlattım. Tekrar videoyu biraz geri alarak ilk modelin sıralamalarını takip ederek 10 sıradan oluşan ikinci modeli de rahatlıkla yapabilirsiniz. Aynı işlem tekrar edecek çünkü. Bu şekilde hanımlar şu ikinci modelimizi de 10 sıradan oluşan ikinci modelimizi de tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 10 sıradan oluşan ikinci desenimi de bu şekilde tamamladım ve geldim krem ipimi de kestim, ucunu arkaya düğümledim. Modelin şimdi devamında yeşil ipimizi kullanacağız. En son 10. modelimizi yaparken buraya bir diş haroşamızı örmüştük yeşil ile. Şimdi buraya bir diş haroşa daha öreceğiz hanımlar bu şekilde. Şimdi ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi yeşil ipimiz ile düz örelim, ardından buluşalım.
Evet hanımlar, buraya bir diş haroşamı ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Ön yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine tekrar ilmeklerimi sıra sonuna kadar yine haroşa öreceğim. Arka yüzde de bilek kesimi yapacağız hanımlar. Ardından patiğimizin kenarlarına geçiş yapacağız. Evet, ön yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. Bakın yine haroşaya devam ediyorum. Üçüncü ilmeğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm bu kenara. Şimdi ortada kesim yapacağım. 7 ilmek keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Bakın şu birinci kesimim. İlmekleri ikişer ikişer topluyorum. İkinci kesimim. Üçüncü kesimim. 4, 5, 6, 7 ilmek kestim hanımlar. 7 ilmek, 9 ilmek ördüm. Ortadaki 7'yi kestim. Bakın burada da 9 ilmek kaldı. Bu ilmeklerimizi de sıra sonuna kadar örüyorum. Patiğimizin bilek kesimini yapmış olduk arka yüzde. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Öncelikle patiğimizin bu sağ kenarını yapacağız. Ardından sol kenarı yapacağız. Şu sol taraftaki 9 ilmeğimiz şimdilik bekleyecek. Şimdi hanımlar bakın şurada son yeşil haroşaları sayıyorum. 3 diş haroşa var. Buraya hanımlar 9 ilmek ile 4 diş haroşa daha öreceğiz. Bu şekilde bakın. Sağdaki 9 ilmek ile ilmeklerimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Yine diğer ilmeklerimi 9 ilmeğimi haroşa örüyorum. Böyle 9 ilmek ile toplam 4 diş haroşa öreceğiz. Şimdi geri döndüm. Bakın buraya bir diş haroşamız oluştu. Bu ilk 3 diş haroşa zaten başlangıçta vardı. 9 ilmek ile bir diş haroşa oluştu. Şimdi buraya 3 diş haroşa daha 9 ilmek ile örelim, gelelim. Evet hanımlar, buraya 9 ilmek ile 4 diş haroşamızı ördük. Şu ilk 3 diş haroşayı kapatıyorum. Bakın 4 diş haroşamız oldu. Şimdi artırmaları yapacağız. Bilek kenarı tarafından. Şimdi son ön yüzdeyim hanımlar. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir ilmek kaldı. Öndeki ilmeğimin şu ön haroşa kısmına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de yine düz örüyorum. Bir ilmek artırdık, 10 ilmek oldu. Şimdi arka yüze döndüm. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde ilmeklerimi normal örüyorum. Artırma işlemini yine sadece ön yüzde yapacağız. Evet, tekrar geri döndüm, ön yüzdeyiz hanımlar. Yine aynı işlemi yapacağım. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son bir kaldı. En son ördüğüm ilmeğin ön kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi de 11 ilmeğimiz oldu hanımlar. Tekrar geri döneceğiz. Yine arka yüzde artırma yapmayacağız. İlmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Yine son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın en son ördüğüm ilmeğin haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Şimdi de burada hanımlar 12 ilmeğimiz oldu. Burada hanımlar 15 ilmek olana kadar aynı şekilde artırmalarımızı yapacağız. Şimdi 15 ilmek olana kadar artırmalarımızı yapalım. Sonrasında birlikte devam edelim. Evet hanımlar, 15 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Bakın sayalım. 5, 10 ve 15 ilmek. Artık 15 ilmek ile patiğimizin bu kenarını örmeye devam edeceğiz. Şöyle ilk ilmeğimi aldım. 15 ilmekle devam edeceğiz. Artırma yapmayacağız hanımlar. Şimdi en son 15. ilmeği artırmıştım. Arka yüzde de yine ilmeklerimi normal haroşa olarak ördüm. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar şöyle bakıyoruz. Burada toplamda bakın ilk haroşadan itibaren sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 diş haroşam olmuş. Ben buraya toplamda hanımlar 17 diş haroşa yaptım. Yani 17, yani şuradan bakın. Şuradan topuk bölümüne kadar 17 diş haroşa yaptım. Zaten haroşa örgü esnek olduğu için ayağı da sarıyor, ayağı da oluyor. Şimdi hemen patiğimizin bu sağ kenarını tamamlayalım hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, buraya toplamda 17 diş haroşamı yaptım, geldim, patiğimizin sağ kenarını tamamladık. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum.
Patiğimizin sağ kenarı böylece tamamlandı. Hanımlar biraz gevşek bir kesim yapalım çünkü patiğimizin topuk bölümünü örerken kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilmek adına böyle gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. Bu şekilde. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. En son kenarımız açılmasın diye şöyle 2 tane de bir zincir oluşturdum. Hemen bu zincirimi de keseceğim. İpimi de keseceğim artık hanımlar şuradan. Evet. Patiğimizin sağ kenarı bitti. Şimdi şu iç taraftan sol kenarına başlayacağız. Sağ kenar nasıl yapıldıysa sol kenarda aynı şekil yapılacak hanımlar. İpimi buradan ekleyerek sol kenarımıza geçiş yapıyorum. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra şuraya bir düğüm atacağım yine. Açılma sökülme olmasın diye. Şimdi hanımlar buraya da 9 ilmek ile diğer tarafta olduğu gibi 4 diş haroşa öreceğiz. 9 ilmek ile 4 diş haroşa. Şimdi ön yüzde ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum arka yüzdeyi. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndüğümüzde şu ilk 3 diş haroşayı saymıyorduk. Başlangıç haroşasıydı onlar. 9 ilmek ile burada 1 diş haroşamız oldu. Burada toplam 4 diş haroşa olana kadar örelim gelelim. Evet, buraya hanımlar 9 ilmek ile bakın. Hemen şöyle ilk 3 ilmeği haroşayı kapattım. 4 diş haroşamızı ördük. Şimdi burada da artırma yapacağız. Hanımlar hemen şu bilek kenarından artırmamızı yapacağız. Burada son bir ilmek kalana kadar bu sağ kenarda örüp öyle artırma yapmıştık. Sol kenarda hemen kenarımız başta. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki ilmeğimin şu haroşa kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Kalan ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Sağ kenarın artırması da bu şekilde yapılıyor hanımlar bilek kenarından. Şimdi 10 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm arka yüzdeyim. Yine arka yüzde artırma yapmıyorum. İlmeklerimizi normal haroşa örüyoruz arkada. Sonuncuyu da ördüm. Geri döndüm yine ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Tekrar öndeki şu ilmeğimin kenarına bakın şu bölüme girerek buradan aldığım ilmeğimi de yine örüyorum. Kalan ilmeklerim de yine düz örülüyor. Ön yüzde kenar ilmeğini aldıktan sonra hemen artırmamızı yapıyoruz. Şimdi de 11 ilmeğimiz oldu. Tekrar arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine aynı şekil artırmalara devam edeceğiz. Bu sağ kenarda 15 ilmek olana kadar artırmıştık. Sol kenar da aynı olacak hanımlar. 15 ilmek olana kadar artırmayı yapacağız. Ardından artırmayı bırakacağız. 15 ilmek ile örmeye devam edeceğiz. Ta ki şu başlangıçtan itibaren burada 17 diş haroşamız olana kadar. Yani sağ kenarın uzunluğuyla sol kenar aynı olacak. Bu şekilde şimdi sağ kenarımız, sol kenarımızı da sağ kenarda olduğu gibi tamamlayalım. Ardından buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, sol kenarımızı da tamamladım geldim, toplamda 17 diş haroşam oldu. Şimdi ön yüzdeyiz, artık buradaki ilmekleri de kesiyorum ikişer ikişer toplayarak. Yine diğer tarafta olduğu gibi burada da gevşek bir kesim yapıyorum. Patiğimizin kenar bölümleri böylece tamamlanmış oluyor. Sonuncu ilmeğimi de kestim. Evet hanımlar, patiğimizin üst bölümleri bitti. Şimdi patiğimizin hanımlar yanlardan ilmekler çıkararak bu kenar bölümlerini yapacağız. Videonun başında buralarda misinalı şiş kullanabilirsiniz demiştim. Fakat ben yedek şişlerimi de kullanacağımı belirtmiştim. Yedek şişlerimi de yanıma koydum. Hemen modelimize başlayalım hanımlar. Öncelikle ilmeğimi şu şişime takıyorum. Hemen buralarda kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartıyoruz. Bakın ilk ilmeğim vardı zaten, şimdi ikinci ilmeğimi çıkarttım. Kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şöyle. Hanımlar burun kısmına gelene kadar, yani şu başlangıç ipi burada. Buraya gelene kadar ben bu kenardan toplamda 45 adet ilmek çıkarttım. Burun kısmına kadar bu şekilde ilmekleri çıkartalım gelelim. Evet, 45 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi burun kısmına geldik. Patiğimizin burnuna 9 ilmek olarak başlamıştık. 9 ilmek başladığımız yerden 9 ilmek yine çıkaracağız. Şu kenar bölümü düğümlediğimiz için burası biraz sert. Buradaki ilmeğimi şöyle tığ yardımıyla çıkaracağım. Şişimi alıyorum. Sırasıyla hanımlar buralardan yine ilmekler çıkartıyoruz. Dediğim gibi 9 ilmek başladığımız yerden 9 ilmek çıkartıyoruz. Bakın ikinci ilmeğim.
Şu başlangıç ipini de gizleyerek götürelim. Şu 3. ilmeğim. 4. Tekrardan şöyle ipi atlatarak götüreceğim. 5, 6, 7, 8 ve bir ilmek de şu kenardan çıkarttım. 9 ilmek burundan çıkarttık. Diğer kenarımıza geçiyorum. Hanımlar, karşı taraftan 45 ilmek çıkartmıştım. Buradan da yine 45 adet ilmek çıkartıyorum. Yine ilmeğin iki kanadına birden girerek. Şöyle ikinci ilmeğim oldu. 3. Şöyle 4. Bu şekilde şu diğer uca kadar yine 45 adet ilmek çıkaralım gelelim. Evet, 45 ilmek de bu kenardan çıkarttım hanımlar. Şeklimiz şöyle. Şimdi geri döneceğiz. Hanımlar, haroşa örgüye devam edeceğiz yine burada. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ardından ilmeklerimi sırasıyla düz, yani haroşa olacak şekilde örüyorum. Bu şekilde bir diş haroşamız düşüyor hanımlar. Bakın göstereyim şöyle. Bir diş haroşamız oluşuyor. Böyle önce bu şişimizdeki, sonra burun, sonra da diğer şişteki ilmekleri şu diğer uca gelene kadar böyle dolanarak haroşa örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, bakın diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm. Burada yeşil ile bir diş haroşamız oluştu. Yani şu bölümü yaptık. Şimdi buraya bir diş haroşamızı da krem ipimiz ile yapacağım. Şöyle krem ipimi alıyorum. Buraya bir diş haroşa krem ile öreceğiz. Bu şekilde. Hemen ikinci ilmeğimi ördükten sonra ipimi düğümleyeceğim. Diğer uca kadar ilmekleri öreceğiz hanımlar. Ardından geri döneceğiz. Tekrar arka yüzde de ilmekleri öreceğiz. Böylece krem ile de bir diş haroşamız düşmüş olacak. Bu şekilde. Şimdi diğer uca kadar bu şekilde örelim. Arka yüzde de yine aynı şekilde örelim. Bir diş krem haroşamız oluşacak. Ardından krem ipimizi keseceğiz hanımlar. Bir diğer haroşalarımıza yeşil ile devam edeceğiz. Buraya toplamda 5 diş haroşa öreceğiz. Bakın ilkini yeşil ile ördük. İkincisi krem. Kalan 3 diş haroşamızı da yeşil ile öreceğiz. Toplam 5 diş haroşa olacak. Bu şekilde bu kenar bölüme 5 diş haroşa örelim. Sonrasında beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin kenar bölümünü tamamladım. Bakın şu kenar bölümünde toplamda 5 diş haroşam oluştu. Şimdi patiğimizin burnundan başlayarak tabanına geçeceğiz. Öncelikle şu ön yüzeyi bu ilk şişteki, yani burun kısmındaki olan ilmeklere kadar öreceğim düz olarak bu ilk şişimdeki ilmeklerimi. Bu şekilde hanımlar, bu burun kısmına kadar olan şu ilk şişteki ilmekleri örelim gelelim. Buruna kadar olan ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi burun kısmında 9 ilmeğimiz vardı. Şimdi bu 9 ilmeğimi öreceğim. Öncelikle 1, 2 sayalım emin olun diye, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu 9 ilmeğimizi ördük. Bu taban bölümde 15 ilmek olana kadar yanlardan ikişer ilmek şöyle keseceğiz. Kesim yaptığımız ilmeği ortaya ekliyoruz. Ortada şimdi 10 ilmek oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Bu bölümde ipim hep karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi buradaki 10 ilmeğimizi öreceğim. Arka yüzdeyim şu an. Bu şekilde. Şu 10. ilmeği ardından hemen şu kenardan da 2 adet ilmek keserek ördüm. Bu ilmeği de ortaya ekledik. Tabanda 11 ilmek oldu. Tekrardan geri döndüm hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Bu 11 ilmeğimi öreceğim. 11 ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi tekrar şu kenardan 2 ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledik. 12 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini aldım. Buradaki 12 ilmeğimizi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi de şu kenardan 2 ilmek kestim. Bunu da ortaya ekledik. 13 ilmek oldu. Yeniden geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Bu tabandaki 13 ilmeğimi örüyorum. Ve hemen şu kenardan 2 ilmek keserek ortaya ekledim. Tabanda 14 oldu. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Tabandaki 14 ilmeğimi öreceğim.
Ve hemen şu kenardan da yine 2 ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledik. Tabanımızda 15 ilmeğimiz oldu. Bakın sayalım. Şu 5, 10, 15. Artık 15 ilmek olarak tabanımız örülecek hanımlar. İlmek artışı olmayacak. Şimdi tabanımızda 15 ilmek var. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 14 ilmeğimi öreceğim. Yani tabanda burada son bir ilmek kalana kadar öreceğim. 15. ilmekte kesim yapacağım. Bu şekilde bakın tabanda son bir ilmek kaldı. Yani 15. ilmeğim. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine aynı işlemi yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 14 ilmeğimi öreceğim. 15. ilmekte kesimimi yapacağım. 14'ü ördüm. 15. de kesimimi yaptım. Yine geri dönüyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar tabanda son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Yani 14 ilmeğimi. Şu 15. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tabanımızı bu şekilde öreceğiz hanımlar. 15 ilmek üzerinden. Biz bu işlemi yanlardaki şu ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm geldim. Şişimde tabanda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 15 ilmek ile patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız. Yine haroşaya devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum hanımlar. Son 2 ilmek. Bakın son 2 ilmek kaldı. İkisini keserek ördüm. 14 ilmeğim kaldı. Hemen kenar ilmek yerleri var yanlarda. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm kenarlara eklenmiş oluyor. Ardından geri dönüyorum. İp karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Yani son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi yine kestim. Ardından geri dönüyorum. Hemen şurada bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeğimizi keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Yine son 2'yi kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. İp karşıda, yine ilk ilmeğimi aldım. Aynı işlemi yapıyorum hanımlar. İlmeklerimi örüyorum. Bakın son 2 kaldı. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Arka bölümü böyle yapacağız hanımlar. Biz bu işleme hemen şu uçlara gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu arka bölümünü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümünü tamamladım ve geldim. Artık ilmeklerimi keseceğim. Ön yüzdeyim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. İlmeklerimin hepsini kestim. Hemen kenarına şöyle dibine batarak burayı bir düzleyeceğim. Şimdi hanımlar, patiğimizin örgü bölümünü tamamladık. Kenar oyamız var 2 sıradan oluşan. Şimdi ilk sırasını yeşil ipim ile yapacağım. Normal sık iğne tekniği. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Normal sık iğne yaparak kenar ilmek yerlerine bu şekilde girerek kenar oyamızın, kenar tığlamamızın ilk sırasını yapıyoruz. Bunu sıkarak yapmayalım hanımlar. Sıkı bir sık iğne yapmayalım. Biraz gevşek, esnek olsun. Hani ayak rahat girsin diye bu şekilde. Bakın gayet esnek. Şöyle. Bu şekilde patiğimizin çevresini şu ilk başladığımız yere kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, bu şekilde tamamladım geldim.
İlk başladığım yere kadar şöyle bir tane zincir attım buraya. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu şu arka ilmek aralarına girerek gizleyeceğim. Şimdi de kenar tığlamamızın ikinci sırasını yapacağız hanımlar. Şu ipimizi gizleyelim ki ayağı giydikten sonra hanımlar dışarı çıkmasın. Evet. Diğer ikinci sıramızda da hanımlar krem ipimi kullandım. Hemen krem ipimle yapacağım. Öncelikle şöyle tığım ile bir ilmek oluşturuyorum. Bu şekilde. Öncelikle ilmeğimi şu bitirdiğimiz yere şöyle sabitledik. Hanımlar ters sık iğne tekniği kullandım burada. Yani geri geri gideceğiz. Bir önceki yeşil sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir önceki sık iğnenin içine girip ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde geri geri giderek yapıyoruz hanımlar. Dileyen normal düz sık iğne tekniğiyle de bu bölümü yapabilir. Artık tamamen tercih size kalmış. Bu şekilde yine şu ilk başladığımız yere kadar bu şekilde çevresini dolanıp gelelim. Evet hanımlar, bakın ikinci sıramızı da tamamladım. Yine buraya bir tane bir zincir çekiyorum ve tekrar ipimizi kestim. Hemen bu ipimizin ucunu da gizleyeceğim. Ardından modelimize bir bütün olarak bakalım. Şöyle arka krem ilmek aralarına girerek ipimizin ucunu güzelce gizliyorum. Evet hanımlar, patiğimizi tamamladık. Görüntü itibariyle bakın patiğimiz şöyle. Haroşa örgü olduğu için bakın gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım modelimizin. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu hanımlar. Örmesi zevkli, güzel bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, patiğimizi manken ayağımıza giydirdik. Şöyle bir güzel telim. Plastik olduğu için manken ayak böyle kayıyor. Normal ayakta daha sabit durur. Evet, modelimiz şu şekilde bakın. Kenarlarımız, üst bölümü, patiğimizin diğer kenarı. Gayet güzel, şık bir model oldu hanımlar. Tekrar gösteriyorum bu şekilde. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.